Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte örgü buketine benzetilmiş bardak altları çalışacağız. Bu bardak altlarından istediğiniz renklerde, istediğiniz sayıda çalışabilirsiniz. Ben sepetimi 6 adet bardak altlığı sığacak boyutta çalıştım. Bu sepetimize dilerseniz 4 adet, dilerseniz 6 adet veya 5 adet bardak altlığı çalışıp yerleştirebilirsiniz. İç kısımda krem rengiyle çalıştığımız kısım yaklaşık 8 santimden biraz fazla. 8,5 santim diyebiliriz. Çiçekleriyle birlikte yaklaşık 13 santim. Hemen sepetimin ölçünü sizlerle paylaşayım. Sepetimin taban kısmı 8 santim. Yan duvar kısmı 3 santim. Sepetim bu şekilde. Bardak altlıklarımı alıyorum. Önce 2'ye, daha sonra bu şekilde 4'e katlıyorum. Bu şekilde iç kısmına yerleştiriyorum. Şöyle hemen göstereyim. Dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz şöyle iç içe geçirip şu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Bu artık sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde sıkıştırarak bakın örgü bardak altlıklarımızı sepetin içine yerleştiriyoruz. Ayrıca dekor amaçlı da çok şık bir görüntüsü oluyor. Şimdi gelelim bardak altlıklarımızda kullandığımız malzemelerimize. Öncelikle bardak altlığımızın sepet kısmı ile başlayalım. Tok durması ve daha güzel görünmesi adına simli pamuklu makrame kullandım. Sizler dilerseniz çiçeklerde kullandığımız ipliği de kullanabilirsiniz. Burada size tavsiyem, eğer pamuklu iplik kullanacaksınız, daha tok durması adına sepet kısmını çift kat iplikle çalışmanız. Ama benim gibi pamuklu makrame ipliği ile çalışacaksanız, bu polyester de olabilir, pamuklu da olabilir, hiç fark etmez. Herhangi bir çift kat çalışmanıza gerek yok. Tek kat ipliğinizle çalışabilirsiniz. Makrame ipimle öreceğim için sepet kısmını arkadaşlar 3,5 milim tığla çalıştım. Gelelim bardak altlıklarımıza. Bardak altlıklarını çalışırken ana renk olarak krem rengi tercih ettim. Orta kalınlıkta pamuklu bir iplik tercih ettim. 50 gram 110 metre boyunda. Sizler de kendinize göre bu şekilde iplikler tuhafiyelerden çok rahatlıkla bulabilirsiniz. İpliğime uygun 3 milim tığ tercih ettim. Aynı şekilde ipliğimle aynı marka olacak veya benzer kalınlıkta olacak kenar süslemeleri için de renkler tercih ettim. Yeşil için yine orta kalınlıkta pamuklu bir iplik. Diğer ipliklerim de zeminde kullandığım aynı iplik arkadaşlar. Renk sayısını dediğim gibi arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben 6 renk kullandım ve 6 adet bardak altlığı çalıştım. Bardak altlığımızı öncelikle iç kısmından başlıyoruz. Krem rengini örüyoruz. Daha sonra yaprak detaylarını, daha sonra da çiçek detaylarını örüp bitiriyoruz. Yapım videosuna geçmeden önce sizden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Desteklerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Evet, dilerseniz şimdi detaylı yapım videosuna geçelim. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Bu şekilde parmağıma doladım. Çarpıyı gördüm. Hemen tığımı yerleştiriyorum. Arkadan bir tane ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Ve bu noktada 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Zincirlerimi birazcık gevşek çekiyorum arkadaşlar. Çok sıkı çekmiyorum. Şimdi sihirli halkamı parmağımdan çıkardım ama bir yandan tutuyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve bu halkamın ortasına batarak tekrardan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Hafiften sihirli halkamı şöyle biraz kapatıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve aynı sihirli halkanın içine tekrar batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken yine ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikili trabzanlar öreceğiz. Baştaki 2 tane zincirimizi de ikili trabzandan sayacağız. Toplamda 12 adet ikili trabzana tamamlıyoruz. Ve sonuncu trabzanımı yapıyorum. Şimdi buradaki ipliğimi şu şekilde çekiyorum. Ortasındaki boşluğu kapatmış oluyorum.
2 zincirle başladığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımın arkasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece birinci sıranın sonunda toplamda baştaki 2 zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzan elde etmiş oluyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın oldukça gevşek zincirlerim. Tığımın üzerine alıyorum ve tam dibine batarak yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir trabzan daha. Şimdi baştaki 2 zincir de yine arkadaşlar trabzandan sayıyoruz. Burada her bir ilmeğe 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Şöyle ipliğimi de arkadan yürüteyim. Bakın bir sonraki ilmeğe batıyorum. Her bir ilmeğe çift trabzan yapıyoruz yani. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Her bir ilmeğe çift trabzan yaptım. Toplamda 24 adet ikili trabzan elde ettik. Şimdi sıramı birleştireceğim. Bakın 2 zincir çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yaparak bu sıramı birleştiriyorum. Bir üst sıraya geçerken 1, 2 zincir çektim. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve dibine batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Şimdi aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan daha. Baştaki zincirimi de ikili trabzandan sayacağım. Dolayısıyla bakın bir tek bir çift trabzan yapmış olduk. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi bir sonraki ilmeğe batıyorum. Buraya çift ikili trabzan yapacağım. Yani 2 adet ikili trabzan yapacağım. Bu sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tek trabzan, bir çift trabzan olmak üzere sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrarlayalım. Toplamda 12 defa tekrarlamış olacağız. Evet, sıramın sonuna doğru geldim. Bakın son arttırmalı trabzanımı yapıyorum. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Bakın burada ilmek kaydırma yaparak sırayı bitirdiğim nokta var. Buraya batmıyoruz. Buraya batarsak kontrolsüz bir arttırma yapmış oluruz. Zaten sıramda tamamlandı. Üçüncü sıramda da sıra sonunda toplamda 36 adet ikili trabzan elde etmiş olduk. Şimdi üçüncü sıramı bitireceğim. 2 tane zincir çektiğim kısmın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir üst sıraya başlarken yine 2 tane zincir çekiyorum. Biraz bakın rahat serbest zincirler çekiyorum. Tığımın üzerine aldım ve hemen dibine batarak bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar tığımın üzerine aldım. Yanındaki ilmeğe batıyorum bu sefer. Buraya bir ikili trabzan, tekrar üzerine alıyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Bakın 2 zincir çektim. Daha sonra dibine battım. Böylece 2 tek bir çift ikili trabzan yapmış oldum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğe bir tane daha ikili trabzan. Ne oldu arkadaşlar? 2 tek yaptık. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe çift yapıyorum. Yani 2 adet trabzan yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde gidecek. 2 tek trabzan, bir çift trabzan. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda arkadaşlar toplamda bu sırada da 48 adet ikili trabzan elde etmiş olacağız. Dördüncü sırada da sıranın sonuna doğru yaklaştım. Bakın son arttırmalı trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine bakın buradaki ilmek kaydırma yaptığım noktaya batmıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çektiğim noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasından ilmek kaydırma yaparak bu sıramı da bitiriyorum. Şimdi krem rengiyle yaptığımız kısmın sonuna geldik. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipliğimi biraz sıkılıyorum. İpliğimi kesiyorum. Kalan ipliğimi arkadaşlar bir tığ yardımıyla iç kısmından yürüterek gizliyorum. Şimdi bardak atlığımızın yaprak detayını örmeye başlıyoruz. Yeşil renkli ipliğimi parmağıma sardım. Bu noktada hemen bir tane
kilit işlemi yapıyorum. Şöyle ilmek alıp sıkılıyorum. Örgümün herhangi bir noktasından batabilirsiniz alt tabanında. Ben ipliğimi kestiğim noktadan batıyorum arkadaşlar. Tığımı geçirdim bakın. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ipliğimi buraya sabitledim. Bu noktada yine çok sıkı olmayan 4 adet zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve aynı noktaya arkadaşlar tam dibine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek bakın bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz ve üçgen formunda bir yapı elde ediyoruz. Tığımın üzerine tekrar alıyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2. Üçüncü ilmeğime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Arada 1, 2 zincir. Üzerine bir ilmek alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve bu noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeğime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. 1, 2 zincir. Tekrar üzerine alıyorum. Ve aynı noktaya bakın. Tekrar batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaprak formunu oluşturuyoruz. Üçgenlerin arasında zincir yok arkadaşlar. Direkt üzerine alıyorum. 1, 2 alttan ilmek sayıp üçüncüye batıp trabzan yapıyorum. Üçgenlerimizin oluşması için arada 2 tane zincir. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, yapraklarda sıra sonuna doğru geldim. Bakın bitişi nasıl yapıyoruz? Bakın son üçgenimi yaptım. Hemen 2 zincir, burada 4 zincir çektiğimiz nokta var. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasından ilmek kaydırma yaparak sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Burada bir tane zincir çekip şöyle örgümü sıkılıyorum ve ipliğimi bu noktada kesiyorum. Yine kalan ipliğimi arka taraftan yürüterek gizleyeceğim. Şimdi bardak atlığımızın çiçek detaylarını örmeye başlıyoruz. Şimdi çiçekleri dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Hemen şöyle ben de ipliğimi aldım. Bir tane ilmek alıp sıkıladım. Yani kilit işlemini yaptım. Şimdi örgümü bitirdiğim noktadan başlayacağım. Bu noktaya dikkat arkadaşlar. Şimdi iki üçgen arası lazım başlangıç için. Bakın ben şurada bitirdiğim noktadaki arayı kullanacağım. Bakın iki üçgenim var. Arasındaki noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Bakın sık iğne yaparak başladık. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Şimdi tam üçgenin ortasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bakın aynı noktaya tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine bir ikili trabzan daha. Tekrar üzerine alıyorum. Tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan daha. Toplamda arkadaşlar 5 tane ikili trabzan yapacağız. Bakın 1, 2, 3 tanesini ördüm. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım ve bir ikili trabzan 4 oldu. Şimdi 5. ikili trabzanım. Dikkat. Bakın 5 tane ikili trabzan yaptık. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tığıma 2 zincir çektiğim nokta var diyor. Onun dibine şöyle batıyorum. Buradaki ilmeğimi alıyorum ve şöyle arkadan geçiriyorum. Hemen buradan bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi şu noktada bakın şöyle bir boşluk oluşuyor. Birleştirdiğimiz noktada bakın şöyle şu noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. 1, 2, 3.
Buradaki aynı boşluğa tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bu sefer ilmek kaydırma yapıyorum. Yani tığımın arasındaki ilmekten geçirerek sabitliyorum. Bakın ilk çiçeğimizi oluşturduk. Devam ediyoruz. 1, 2. 2 zincir çektim. Şimdi üçgenlerimin ortasına batacağım. Battım. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bakın çiçeğimi bu noktaya sabitliyorum. Devam. 1, 2 zincir. Tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer üçgenimin ortasına batıyorum ve ikili trabzanlarıma başlayacağım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar alıyorum. Tekrar üçgenimin ortasına batıyorum. Yine ikili trabzan. 5 adet ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. Üzerine alıyorum. 4. ikili trabzanım ve 5. Bakın şimdi tığımı çıkarttım. Hemen 2 zincir yaptım. Tepe noktasına battım. İlmeğimi buradan şu şekilde alıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir. Ortasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar ortaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Bu sefer tığımın arasına bu şekilde geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2 zincir. Şimdi ne yapıyorum? Bakın çiçeğimi sabitleyeceğim. Hemen üçgenlerin ortasına battım. Ve bu noktaya sık iğne. Tekrar bakın 3. çiçeğimi yapmaya başlayacağım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve üçgenin ortasına trabzanımı örmeye başlayarak çiçeğimin ilk trabzanını yapıyorum. 5'e tamamlayacağım. 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 ikili trabzan. İlmeğimi uzattım. 2 zincirin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Şöyle yuvarlayıp geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim ve ortasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar ortaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve çiçeğimi bitirdim. Çiçeğimi sabitlemek için 1, 2 zincir çekiyorum ve üçgenlerin ortasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 çiçeğimi tamamladım. Bu şekilde arkadaşlar çiçeklerimizi yapıyoruz. Üçgenlerimizin ortasına bakın sık iğne geliyor. Birleştirmelerini yaparken sağlı sollu 2 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Gelin bir tane daha yapalım isterseniz. En son sık iğne yaptım bakın. 1, 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Ve çiçeğimin ikili trabzanlarını örmeye başlıyorum. 5 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4 ve 5. İlmeğimi uzattım. 2 zincir çektiğim zincirin tepesine batıp ilmeğimi aldım. Geçirdim. Tığımdan 3 zincir çekiyorum. Tam orta noktasına batıp arkadan ilmeğimi alıp sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Bu sefer ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekip üçgenlerin ortasındaki bölüme batıp buraya sık iğne yapıyorum. Bir sonraki çiçeğimi yapmak için yine 2 zincir çekip trabzanlara başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dairenin etrafını dönelim. Evet, son çiçeğini de bitirdim arkadaşlar. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adet çiçek elde ettim. En son bitişini yine 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bakın ilk sık iğne ile başladığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bu noktada bir tane zincir çekip ipliğimi şöyle sıkıca çekip ipliğimi kesiyorum. Yine bu ipliğimi arkadan gizleyerek, yürüterek gizleyeceğim arkadaşlar.
Böylece bardak atlığımızı tamamlamış olduk. Bu şekilde istediğiniz renklerde bardak atlıklarını istediğiniz sayıda çalışabilirsiniz. Bardak atlıklarını sepetini yapmak için bu şekilde simli, makroma ve iplik tercih ettim arkadaşlar. Şöyle kalınlığını da size göstereyim. Çapı arkadaşlar 1 milim. Bu şekilde siz de herhangi bir tuhafiyeden satın alabilirsiniz. Normal arkadaşlar simli, pamuklu, makrome bir iplik. Tığ olarak 3,5 milim tığ numaram. Şimdi parmağıma sardım. Hemen şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Çaprazı gördüm. Tığımı geçirdim. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Bir ilmek daha aldım. Ve şimdi sihirli halkamın içerisine batıp arkadan ilmeğimi çıkartıp sık iğne yaptım. Sihirli halkamın ucundaki ipliği birazcık kapatıyorum. Şimdi sihirli halkamın içine 6 adet sık iğneyi tamamlayacağım. 2 3 4 5 ve 6. Şöyle sihirli halkamı sıkıca çekiyorum. Ve ilk arkadaşlar zincir çekip sık iğne yaptığım noktaya batıyorum. Arkadan ipliğimi alıp ilmeğimin arasından geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Ve ilk sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geçerken bir zincir, tam dibine batıyorum arkadaşlar. Bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Tekrardan aynı noktaya tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yine bu noktaya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe 2 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sonuncu arttırmamı da yaptım. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım noktaya batmıyorum. Bir üst sıraya geçmek için zincir çekip sık iğne yaptığım noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın arasından geçirerek yine ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci sıramın sonunda da sıra sonunda 12 adet sık iğneye ulaştım. Bir zincir çekiyorum. Tam dibine bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki ilmeğe çift batacağım. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek, bir çift yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son arttırmamı yaptım. Üçüncü sıramız sıra sonunda da toplamda 18 sık iğne elde ettim. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım noktaya batmıyorum. Zincir çekip sık iğne yaparak başladığım bakın sıranın şu kısmına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasına ilmeğimi geçirerek 3. sıramı da tamamlıyorum. 4. sıramı başlarken bir zincir ve tam dibine bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha, bir sonraki ilmeğe bir iki sık iğne. Bir sonraki gelen ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. Yani arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. 2 tek bir çift sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Son arttırmamı da yaptım ve 4. sıramı da sonuna doğru geldim. Şimdi yine ilmek kaydırma yaptığım yere batmıyorum. Bir üst sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. 4. sıranın sonunda da arkadaşlar 24 sık iğneye ulaşıyorum. 5. sıraya başlarken bir zincir, dibine bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha 2. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha 3. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Bu şekilde 3 tek bir çift sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu işlemleri arkadaşlar 6 defa tekrarlıyorum her bir sırada. 5. sıranın da sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar yine bu noktaya batmıyorum. Dikkat, ilmek kaydırma yaptığımız noktalara batmıyoruz. Bir üst sırada sık iğnenin tepesine batıp tığımın arasından ilmeğimi geçirip ilmek kaydırma yaparak 5. sıramı da tamamlıyorum. 5. sıranın sıra sonunda da toplamda 30 adet sık iğne elde etmiş olduk. Bir zincir çekiyorum ve yine dibine batarak bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 sık iğne ördüm. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani çift sık iğne. Bu şekilde 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam edelim.
6. sıramı da bitiriyorum arkadaşlar. Sık iğnenin tepesine batıp arkadan ilmeğimi çıkartıp ilmek kaydırma yaparak bitirdim. 6. sıranın sonunda da sıra sonunda 36 adet sık iğneye ulaşıyorum. 7. sırada yine bir zincir çektim ve dibine bir sık iğne yaparak başladım. Yanındaki ilmeğe devam ediyorum. 2 3 4 5. Bakın ayrı ayrı 5 sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeği arttırma yapıyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. 5 tek, 1 çift, 6 defa tekrarlayacağım arkadaşlar. 7. sıramın da sıra sonuna doğru geldim. Hemen bakın sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu sıramı da bitiriyorum. 7. sıranın sıra sonunda da arkadaşlar toplamda 42 adet sık iğne elde ettik. Şimdi bu noktada size hemen ölçü vermek istiyorum. Ölçüyle çalışan arkadaşlarımız için. Bakın taban kısmı şu anda tam 8 santim. Şimdi 8. sıradan devam ediyoruz. 8. sıraya başlarken arkadaşlar artık sepetimizin duvar kısmı çıkmaya başlayacağız. Buraya dikkat. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın şu şekilde tığımı örgümüzün arkasına getiriyorum. Buradan geçiriyorum. Daha sonra ön taraftan şu şekilde tığımı geçiriyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Tekrar giriyorum. Bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Tekrar şu noktadan batıyorum. Bir sonraki ilmekten bu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Tığımda 2 ilmek varken sık iğne. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir arttırma yapmadan sepetimizin duvar kısmını bu şekilde örmeye başlıyoruz. Şöyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Hemen ilmeğimin bitiminden battım. Bir sonraki ilmekten çıktım. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son sırada 42 adet sık iğne elde etmiştik. Duvar kısmında da arkadaşlar bu şekilde sık iğne yaparak yine 42 olan sık iğne sayımızı koruyoruz. Evet, sıranın sonuna doğru yaklaştım. Son sık iğnemi de yapıyorum. Toplamda arkadaşlar 42 adet sık iğnemizi korumamız gerekiyor. Şimdi bitişi bakın bir zincir çekip sık iğne ile başladığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek yapıyorum. Ve böylece bakın duvar kısmını çıkmaya başladık. Şimdi bir zincir çekiyorum ve tam dibine batarak yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramda her bir ilmeğime bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine 42 adet olan sık iğne sayımı bu sıramdan da koruyorum. Sıranın sonuna doğru geldik. Bakın şimdi bu noktada ilmek kaydırma yaptığım noktaya batmıyorum. Zaten 42 adet sık iğne sayımı elde ettim. Bu noktaya batarsak arttırma yaparız. Hemen sıranın başındaki sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak bu sıramı da bitiriyorum. Bakın oldukça güzel formda bir sepet tabanı oluşturduk. Şimdi duvar kısmından devam ediyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bu noktaya dikkat arkadaşlar. Şimdi bir kısa bir uzun sık iğneler yaparak devam edeceğiz. Bir zincir çektikten sonra bakın normalde hemen buradaki sık iğneye batmamız gerekiyor. Ama ben uzun sık iğne yapmak istiyorum. Buraya değil de bir altındaki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve olabildiğince uzatıyorum. Ve bu noktada sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğe kısa sık iğne yapacağım. Hemen normal ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bir uzun sık iğne, bir kısa sık iğne yaparak gideceğim. Şimdi bu normal. Bir sonraki gelen ilmeğe normalde şuraya batmam lazım. Ama ben bir altındaki noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Uzunca tutup sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğe kısa sık iğne. Bir sonraki ilmeğe uzun sık iğne. Bu şekilde bir kısa, bir uzun
sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Artık herhangi bir arttırma veya eksiltme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın en son uzun sık iğnemi yaptım. Şimdi yanındakine kısa sık iğne yapıyorum ve sıramı bitirdim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer sıraya uzun sık iğne başladıysak kısa sık iğne ile bitiriyoruz. Ama kısa sık iğne ile başladığımız zaman uzun sık iğne ile bitirmemiz lazım. Şimdi uzun sık iğne ile başladık, kısa sık iğne ile bitirdik. Toplamda arkadaşlar sıra sonunda 42 adet sık iğne sayım var. Bunun 21'i kısa sık iğne, 21'i uzun sık iğne. Şimdi bu sıramı nasıl bitiriyorum? Bakın ilmek kaydırma yaptığım noktaya batmıyorum. Dikkat. Hemen sıraya sık iğne ile başladığım noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaparak sıramı bitirdim. Bir üst sıraya başlarken bir zincir çekiyorum. Ve bu sefer tam dibine arkadaşlar, her zaman dibine batarak başlıyoruz. Şimdi bir önceki sırada uzun sık iğne ile başladığımız için bu sırada kısa sık iğne ile başlıyorum. Hemen dibine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp normal bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeği artık uzun yapacağım. Bakın buraya batmıyorum. Altındaki noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp uzatıp sık iğne yapıyorum. Evet, bakalım bir sonraki ilmeğe uzun yapmışız. Artık burada kısa yapacağız. Normal sık iğne. Bir sonraki ilmeğe uzun, bir sonraki ilmeğe kısa. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakalım sıranın sonuna doğru geldim. En son uzun sık iğne yaptım. Hatırlayalım, sıranın başında da başlarken kısa sık iğne ile yapmıştık. Toplamda da 42 sık iğneyi tamamladım. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım noktaya hiçbir zaman batmıyorum arkadaşlar. Bir üst sıradaki sık iğnenin tepesine batıp arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi sıralarımız birbir ardına bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bir sıraya uzun sık iğne ile başlıyoruz. Bir sıraya kısa sık iğne ile başlıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum her zaman. Şimdi bakın dibine batacağım ama bu noktaya değil. Çünkü bir önceki sırada kısa sık iğne ile başladığım için bir altındaki noktaya batıp uzun sık iğne yaparak başlıyorum. Bir sonraki ilmeğe normal bir tane sık iğne, bir sonraki ilmeğe uzun. Bu şekilde bir kısa bir uzun yaparak yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar arkadaşlar sıralarımızı bu şekilde çalışacağız. Sıralarımızı bitirirken bu size bir kontrol olsun. Mesela burada uzun sık iğne ile başlamışız. Bu sırayı kısa sık iğne ile bitireceğiz. Ve toplamda 21 adet kısa, 21 adet uzun sık iğne elde etmiş olmamız gerekecek. Evet, kısa ve uzun sık iğnelerimi de bitirdim. Hemen bakın ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi şu şekilde size ölçü verebilirim arkadaşlar. Gelin uzun sık iğnelerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 sıra kısa ve uzun sık iğnelerden tamamlamış olduk. Santim olarak ölçüyle çalışan arkadaşlarımız için de ortalama olarak arkadaşlar 3,5 santim duvar kısmımızdan yaptığımız kısım diyebiliriz. Şimdi bu noktada dilediğiniz kadar sepetinizi uzatabilirsiniz ama ben bu ölçüler benim için yeterli oldu. Çok kısa yapan arkadaşlarımız da var ama ben çok kısa sevemedim. Uzun daha güzel olduğu kanaatindeyim. Şimdi etrafını döneceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Bu noktada ters sık iğne çalışacağız. Şimdi normalde arkadaşlar sık iğne örerken sağdan sola doğru örüyoruz. Şimdi arkadaşlar tam tersi, soldan sağa doğru öreceğiz. Şöyle ipliğimi birazcık uzunca tutuyorum ve bir sonraki gelen ilmeğe, yani sağ tarafımda kalan ilmeğe önden batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve tığımdaki iki ilmeği uzatıyorum. İkisini birlikte geçirerek sık iğne yapıyorum. Bakın ilmeğimi uzattım. Önden battım. Arkadan ilmeğimi aldım. İki ilmeğimi hafiften uzatıp sık iğne yapıyorum. İlmeğimi aldım, uzattım. Sağdaki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi aldım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar sepetimizin kenarını dönüyoruz. Sıra sonuna kadar işlemi tekrarlayalım.
Evet, sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın şimdi bitişi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? İlk ters sık iğnemi yaptığım noktayı, bakın şurası. Buna arkadan batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. İlmek kaydırma yaparak, yani arasından geçirerek sıramı bitiriyorum. Şimdi bu noktada bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle sıklanması adına. Şöyle ipliğimi biraz uzunca bırakıp kesiyorum. Şimdi bu ipliğimi bir iğne veya tığ yardımıyla içeriden yürüterek gizliyorum. Bakın arkadaşlar, sepetimizi de bitirmiş olduk. Çok güzel bir sepet oldu. Bu sepeti farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Böylece bardak atlı setimizi de tamamlamış olduk. Bakın çok güzel, çok şık bir çalışma oldu. Hem dekor amaçlı kullanabileceğiniz hem de işlevli bir ürün oldu arkadaşlar. Evet, böylece bir yapım videosunun daha sonuna geldik. Kanalıma hala daha abone değilseniz ücretsiz abone ol butonundan abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için de çok kıymetli. Bu videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.